Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu tatlı motifi yapacağız. Bu motiften de daha sonra bluz veya crop diyebiliriz. Öyle güzel yazlık bir kıyafet yapacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi beraberce motifimizi yapalım. Çok kolay, çok zevkli bir yapılışı var. Ve hemen başlıyoruz. Ortadan başlayarak kare şeklinde öreceğiz. Burada efendim 8 tane zincir çekiyoruz başlangıçta. İlk baştaki zincirime batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekerek sık iğneler yapıyorum. Toplam 12 tane sık iğne yapacağım buraya. Şu arada da şunu saklaya saklaya gidersem sonradan zamanımı almaz. Sekiz, 9, 10, 11, 12. Şöyle bir emin olayım çünkü çok önemli. Buradaki sık iğne sayımız üzerine kurulacağı için 4, 6, 8, 10, 12. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma ile çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 tane doluyorum. Çıktığımız yuvaya değil, yandaki yuvaya batarak 1, 2, 3, 4 kere de çıktığımız uzun bir trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar beraber yapalım. 3 zincir çektim arada, tığıma 2 kez doladım. Yandaki yuvaya batıp ilmek çıkarttım. Tığımda şu an görüyorsunuz 4 tane ilmeğim var. Birinci ilmeği tek alıyorum. İkinci ilmeği ikisini bir alıyorum. Üçüncü ilmeği ikisini bir alıyorum ve dördüncü ilmeklerimi de ikisini bir alarak ikisini bir alarak uzun bir trabzan yapıyorum. 12 tane bu trabzanlardan yapacağım. Aralara her seferinde 3 zincir çekeceğim. Ve sonuncu trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim arada ve ilk trabzan olarak yapmış olduğumuz zincirimizi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdikten sonra 4 zincir çekerek yukarı çıktım. Tığıma bir kere doluyorum ve fıstıklar yapacağız. Araya 5 zincir çektim. Şimdi beraberce yeni başlayanlar için bir tane fıstığı anlatmak istiyorum. Tığıma doladım 5 zincirden sonra şuradaki boşluğa batıyorum. İlmeği aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. 1, 2 çekiyorum. 2 ilmeğim tığımda bekliyor. Tığıma yine doladım. 1, 2 çekiyorum. Şu an tığımda 3 ilmeğim var. Tığıma tekrar doluyorum. 1, 2 çekiyorum. Tığımda bekliyor. Tığımda şu an 4 ilmeğim var. Dördüncüyü de yapıyoruz şimdi beraber. 1, 2 çektim. Ve şöyle sonuncu ilmeğim hariç hepsini birden topladım.
İkisini bir alarak 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve şöyle bir fıstığımız oluşuyor. Şimdi ben 12 tane fıstığımı da yapayım, buluşalım. Sonuncu fıstığımdayım ve size fıstık yapımında yine keşfettiğim bir şeyi göstermek istiyorum. Bir zamanlar yapıyordum ama sonra ben unuttum bunu. Normal yapmaya başladım. Şimdi yeniden bir yerde gördüm. Hoşuma gitti, dedim. Daha güzel oluyormuş gerçekten. Size de göstermek istiyorum. Şimdi 4 tane buraya trabzan yaptık. Tepelerindeki ilmeklerimizi almadan tığımızda beklettik. Çekerken biz şimdi normalde hepsini bir çekip bir zincir yapıyoruz. Ama şöyle yaptığımızda sonuncuyu çekmeyip daha sonra 2 ilmeği bir çektiğimizde fıstığımızın daha güzel olduğunu görüyorsunuz. 5 zincirli şuradaki ilk zincirime bağlanıyorum. İlmek kaydırma yaptım ve burada 1 2 3 zincir çekip araya 5 tane normal üçlü trabzan dolduruyorum. Araya tekrar 3 zincir yapıyorum ve tekrar aynı yuvaya tekrar 5 trabzan dolduruyorum. Ve araya 2 zincir çektim. İlk 5 zincirli yapmış olduğum yuvamın ortasına batıyorum. Sık iğne ile bağlandım. 5 zincir çektim. İkinci yuvama yine sık iğne ile bağlanıyorum. Ve tekrar 2 zincir çektim. Tekrar 5 tane trabzan, 3 zincir, 5 trabzan yapacağım. Bu yuvamıza böylece motifimiz yuvarlaktan kareye dönmeye başlıyor. İki zincir, tekrar yandaki yuvadayım, sık iğne ile bağlandım. 5 zincir, tekrar yan yuvaya bağlandım. 2 zincir, tığımın başına doluyorum ve buradaki yuvaya yine aynı trabzanlardan yapıyorum. 5 trabzan, 5 trabzan, 3 zincir, tekrar 5 trabzan, 3 4 tane oldu. Şöyle zincirimizi çekelim ve motifimizin yuvarlaktan kareye dönüşünü şöyle bir bakalım. Şuradaki ilk sıramızdayız. Burada ipim birazcık düğüm oldu. Hemen açıyorum. Bu ipi çok seviyorum ama katlı olması, bir de ben 2 kat yapıyorum. Sadece o kısmı birazcık yoruyor. Onun dışında gerçekten kendinizi pamuklara sarmak istiyorsanız çok güzel bir ip. Ve hafif olması da çok güzel. Yazın tabii ki pamuklu olsun, ter emsin falan istiyoruz. Ama hafif olması da çok önemli yazın.
Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 zincir, 5 zincir, tekrar 2 zincir, tığıma doladım. Son köşemizi yapıyorum. 2 zincir, 5 zincir, sık iğnelerle bağlanıyorum. Tekrar 2 zincir ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine bağlanıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Tekrar 3 tane zincir yapıyorum ve ilk zincir çıktığım yuvaya batıyorum. Arada boşluk gözükmesin, motifimiz daha güzel dursun diye. 2 5 trabzanımın hepsinin üzerine tepelerine batarak, aralara değil tepelere batarak 5 tane trabzan yaptım ve tekrar bu boşluğa da 3 trabzan daha yapacağım. Arada hiç zincir çekmeden devam ediyorum. 8 tane trabzan yaptım burada. 3 zincir çekip tekrar aynı yuvadayım. 3 trabzan daha yapıyorum aynı yuvaya. Ve başlıyorum 5 trabzanımın üzerine 5 trabzan yapmaya. Böylece ikinci sıramızda köşemizin birini yapmış olacağız. Köşemizin bir tanesi şu an oluştu ve burada 5 zincir çekiyorum. Şu ortadaki 5 zincir çekmiş olduğum yuvaya batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve şuradaki trabzanımı tepesine batarak aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir üst sırada buluşalım. Tüm sıramız böyle gidecek arkadaşlar. Uzun uzun videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki sırada buluşalım. Evet, motifimi yine ilmek kaydırma ile birleştirdim ve 3 zincirle tekrar yukarıya çıktım. Tığımın başına alıyorum ve tüm trabzanların üzerine bir tane trabzan yaparak son sıramıza başlıyorum. Sekizinci trabzanımı da yaptım. Şimdi şuradaki boşluğa da 3 tane daha trabzan yapacağım. 11 trabzanımız olacak toplamda. Tekrar 3 zincir, tekrar aynı yuvaya 3 trabzan, ve yine trabzanlarımın tepesindeyim. Her bir tepeye bir tane trabzan yaparak 8 tane tepeye 3 tane de aradaki yuvaya yaptım. Toplam 11 tane trabzanımız olacak.
Köşedeki trabzanımı da yaptım. 5 zincir çekiyorum. İlk 5 zincirimin içerisine battım. Sık iğne ile tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci 5 zincirimin içerisine battım. Tekrar 5 zincir çekip yine aynı şekilde köşeleri örmeye devam edeceğim. 3 köşemi daha ördükten sonra şurada ilmek kaydırma ile bitireceğim. Toplamda 6 tane motiften yapılan bir bluz bu veya crop da diyebiliriz. Şimdi ben 5 tanesini öreyim. Daha sonra en sonuncuda şurada ilmeğimden devam edip hepsini tek tek birleştiriyor olacağız. Motifimizin bitmiş hali bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten bu da son sıramızdayız. İlk köşesini yaptık. Ve devam edeceğiz. Tüm detaylarda buluşacağız. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.